Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Ayakkabıda Sanat'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir babet çalışması yapacağız. Evet, hepinizin gördüğü, hepinizin bildiği bir model. Pinterest'te ve sosyal medya hesaplarında çokça karşımıza çıkan bir model. Evet, bu modelin sahibi yabancı arkadaşlar. YouTube'da videosu da var. Ben açıklama kısmına onun video linkini de koyacağım. Sizler de bakabilirsiniz. Evet, tabanımız bakın bu ince hasır taban. İçerisinde tabanlık olarak yine bakın hazır bir tabanlık bu. Ben bunun elde yapılışını da gösterdim. Onun videolarını yine videonun sağ köşesine tıklarsanız oraya bir video koyacağım tabanlık yapımıyla alakalı. Bu bakımlıayakkabılar.com sitesinde bakımlı ayakkabılar Instagram adresinde bu şekilde hazır satın alabilirsiniz. Altı bakın sert ayakkabı kartonu, arası yapışkanlı pet, üstü ise deri. Gördüğünüz gibi bu şekilde bakımlı ayakkabılar hazırlamışlar ve bizim hizmetimize sunuyorlar. İsterseniz oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Biz lazım, kemer delme aparatı lazım ve şu şekilde mumlu ip kullandım. Niçin? Ayakkabımızı bakın tabanlık üzerine ördükten sonra tabana monte edeceğiz arkadaşlar. Peki ip olarak ne kullandık? İp olarak yine Yavuzlar ipliğin zincirli bebe yünü. Daha önce de ben bu ipi çok kullandım. Çok memnunum. Likralı gibi arkadaşlar. Ayağınıza giydiğinizde ayakkabıyı ayağın hemen şeklini alan çok rahat, naylon oranına düşük olan güzel bir ip. Tığ olarak 4 numara 1.60 milim tığ kullandım. Evet, malzemelerimiz bunlar. İlk önce şu tabanlık biraz tabana göre büyük. Tam tabanın ölçüsünde kesip yerleştirip ondan sonra videomuza başlayalım. Kemer delme aparatımızı alıyoruz. Bakın en ince ucuyla tabanlığımızı deliyoruz. Ben genelde göz kararı deliyorum arkadaşlar. 6-7 milim çıkıyor. Şöyle yan yana göz kararı deliyorum. Bitirdikten sonra ölçüyorum. 6 ya da 7 milim aralıklarla delmiş oluyorum. Şu şekilde tamamını deleceğim şimdi. Tabanın tüm çevresini kemer delme aparatıyla deldim. Şimdi ipimizden hemen alalım. Filoş iple de yaparsanız 9 katlı filoş ipi 2 kat yapın. Alize diva ile yaparsanız 2 kat yaparsınız. Nako pırlantayla da yapabilirsiniz. Tek kat yaparsınız. Şöyle ayakkabının iç kısmından başlayacağım. Arkadaşlar tığlamayı elinizdeki ipin kalınlığına göre yapmanız lazım. Şu an kullandığım ipi ayakkabı yapan arkadaşlar çok kullanmıyorlar. Ellerinde genelde 9 katlı filoş ve nako pırlanta, alize diva var. Siz kendi elinize göre ayarlayın. Dediğim gibi bu delikler 6-7 milim ve ben her birisinden 2 tane battım. Araya bir zincir çekiyorum. Evet, 2 tane çıkardım. Araya bir zincir. Bir, 2 tane çıkardım. Bakın araya bir zincir. Şu arka kısımla ön tarafın deliklerinden 3'er tane çıkaracağız. Araya bir zincir yapacağız. Kenarlara ben 2 tane battım. Araya bir zincir yaptım. Şimdi şuraya şu orta noktadan 1, 2, 3, 4 şuraya kadar 2 kere batarak ilerleyeceğim. Şimdi bakın buraya kadar her delikten 2 ilmek çıkardım. Araya bir zincir çektim. Şimdi şurada topuk kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane delikten 3 tane ilmek çıkaracağım. Araya bir zincir çekeceğim. Bir, 2 ve 3. Arkadaşlar elinize göre tığlama yapın. İpinize göre tığlama yapın. Benim yapmış olduğum tığlamaya birebir bağlı kalmayın. Uymuyor çünkü.
Kiminin eli sıkı, kiminin eli gevşek olabiliyor. İpi farklı oluyor. Tığı farklı oluyor. Dolayısıyla siz ne kadar gerekiyorsa o kadar tığlama yapmanız gerekir. Evet, tığlamayı tamamladık. Bakın başladığımız yere yine kaydırma yöntemiyle bağlayalım. Bir zincir çekelim. Şu topuk kısmında 4'er 3'er ilmek çıkardım. Yine ön kısımda 4-3 elime göre ayarladım. Aralarda 2 batıp araya bir zincir çektim. Benim ipim Nako pırlantadan ince, Alize Diva'dan kalın bir ip arkadaşlar. O nedenle vermiş olduğum tığlama ölçüsü size uymayabilir. Siz lütfen elinizdeki tabanlı uygun bir şekilde, elinize uygun bir şekilde tığlayın ve üzerine modeli koyun. İlla aynı şekilde tığlamamız gerekmez, olmaz zaten. Evet, tekrar ediyorum. 9 katlı filoş ipi 2 kat yaparak örebilirsiniz. Alize Diva'yı 2 kat yaparak örebilirsiniz. Nako pırlantayı tek kat kullanabilirsiniz. Gayet güzel olur. Burada 2 zincir çektim ve tığımın üzerine alıp her birisinden batarak ikili trabzan yaptım. İkili trabzanları çok çekmeden şöyle sıkı sıkı, bakın çok uzatmadan evet, ikili trabzanlarla tüm çevresini tığladık. Burada yine başlamış olduğumuz yere bağlayalım. Bir zincir çekelim. Şu şekilde. Şimdi tabanlı tabana monte edeceğiz. Şimdi tam olarak bakın içerisine şu anda yerleştirdim. Elimizde mumlu ip var. Bu ipi ayakkabı tamiri yapan yerlerden bulabilirsiniz. Mumlu ip yoksa 18 katlı filoş iple de biraz sonra yapacağım işlemi yapabilirsiniz. Şöyle hemen iplerin altından delikleri ben daha önce açtım. Şimdi tekrar şöyle bir göstereyim. İç kısımdan başlayalım. Şu şekilde. Bakın şu şekilde. Bakın 2 boy ölçtük. Tamamını bu tarafa çıkardık. Şöyle istiyorsanız her ipin altından da yapabilirsiniz. Bir tane atlayıp hani birer santim arayla da şöyle yapabilirsiniz. Her ikisini de göstereyim ben. Şöyle hemen yandaki ipten yapalım. Evet, şu şekilde bakın ipi içeri alıyoruz. Diğer ipi buradan geçiriyoruz. Ve bu ipi sıkıştırıyoruz. Tekrar göstereyim. Hemen yanında ipin altından bakın tığımızı ipi alıyorum. Diğer ipi buradan çıkarıyoruz. Ayakkabıyı bir monte edelim. Bakın yapıştırma yapmadım. Gerek yok.
Ama içinize sinmiyorsa dediğim gibi bir soğuk yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. Böyle. Bu ipi buradan çıkarıyoruz. Diğer ipi buradan geçiriyoruz. Ve sıkıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu tabanı daha önce deldiğim için bakın ipler alt kısımda kalıyor. Sizler tabanı delerken hemen altından değil, ipin bittiği yerden, hemen ipin üstünden, şuradan, bakın bittiği yerden bizle delin. Şu şekilde hemen üstlerinden. Ben buranın altından delmişim. Çizgi şu şekilde gözüküyor. Yani çok da sorun değil. Ama tam böyle ipin üstünden gitmesini istiyorsanız tam bittiği yerden deneyebilirsiniz. Şimdi şurada hasırın birleşme yerinde bakın ne yapacağız. Şu hasırın birleşme yerine tığ sokmayacağız arkadaşlar. Buradan buraya atlayacağız ve şu birleşme yeri iki ipin arasında kalacak. Evet, şurada ben bakın 2 tane atladım. Şu yarısından itibaren bu şekilde atlayarak yaptım zaten. Şöyle bir göstereyim. Bakın atlayarak yaptığım yer bu şekilde gözüktü. Bir ip atladım, bir taktım. Bir ip atladım, bir taktım. Şurada her birisine battım. Şöyle bakın. Her ikisini de görmüş olun. Burada şimdi mantık şu. Evet, şuradaki ekleme yerine batmıyoruz. Hemen yanından takalım. Ekleme yerine batarsanız zaten buraların ekleme yeri çok kuvvetli değil arkadaşlar. Tamamen kopar diye düşünüyorum. Bakın şöyle tam ipin arasında kaldı. Buraya dikkat edin. Bakın şurası başladığımız yer. Şöyle bitişini de bir göstereyim buranın. Burada bakın en son artık bağlamayı yaptım. Teyzem yapmasana. Gidiyorsun duramayacaksan. Evet, en son bağlamayı yaptım. Şuradaki şu dış kısımdaki ipi şuradan içeri çekeceğim. Ayakkabımızı monte etmiş olduk bu şekilde. Hasıra zarar vermeden dışarıdan baktığımız zaman hasır gayet güzel görünüyor. Ve burada kaydırma yaptım. Şöyle her birinin arasına girerek, ikili trabzanların arasına girerek komple tamamını kaydırma yaptım.
Bakın başlamış olduğum yere kadar kaydırma yaparak geldim. Tekrar başladığımız yere yine kaydırmayla birleştirelim. Şöyle. Ve buradan itibaren bakın bu kaydırmayı sarma yaptım arkadaşlar. İsterseniz olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi sarabilirsiniz. Şuradaki ipleri de arasına alacağım. Şu mumlu ipi. Bu şekilde komple tamamını saralım. Şöyle başladığım yere yine birleştirdim. Bir zincirimi çekiyorum ve burada ipimi kopardım. Tam ön ortayı, ayakkabımızın ortasını bulalım. Sağa doğru 1 2 3 4 5 6 7. 7.'den bakın bağladım. 1 2 3. Evet, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. 1 2 üçüncüye çakma sık iğne yaparak batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane çakma sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir daha çekiyoruz. 1 2 üçüncüye batıyoruz. Şimdi burada iki kaydırmayla yukarıya doğru ilerleyelim. Evet, döndüm. Tekrar 1 2 tane zincir çektim. Şu kenarlarda çok delik olmasın diye çok fazla zincir çekmedim. Tığımın üzerine aldım. Yine o biraz önce çektiğimiz 3 zincirin ortasına bir tane çakma sık iğne yapalım. Tekrar 1 2 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. 7 tane sık iğneyi 5'e düşüreceğiz. Dolayısıyla bir tane atlıyoruz. 5 tane çakma sık iğne yapalım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane çakma sık iğne düşürdük. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp yine o ilk çektiğimiz 3 zincirin ortasına bir tane çakma sık iğne yaptım. Yine bir iki zincirle kenara geldim. Şuradan bir tane atlıyorum. 1 2. Evet, burada yine bir zincir çekiyorum. Dediğim gibi bu kenarlarda çok delik olmasın diye zincirleri kısa tuttum. Üzerine alıyorum. Şurada bir sık iğne, çakma sık iğne yapmıştık ya. Şimdi bir tane kenarına yapacağız. Bir tane üstüne, bir tane de diğer yanına. Yani bir çakma sık iğneyi burada 3'e çıkardım bakın. 3'e çıktı. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Burada 5 taneyi 3'e düşüreceğiz şimdi. 1
1, 2 ve 3. 3 çakma sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine alıyorum. Şuradaki bir tanenin, bakın, bir kenarına bir tepesine bir de kenarına, yani 3 tane. Bir çakma sık iğneyi 3'e çıkardık. Dikkat ederseniz. 2 zincir çektim. Burada bir tane. Burada bir tane atladım. Bir, iki, 2 ya da 3. Elinize göre buradaki bağlamaları ayarlayın arkadaşlar. Şu anda 3 tane bağladım. Dikkat ederseniz. Şimdi tekrar burada dönerken bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. 3 çakma sık iğneyi 5'e çıkaracağız. Bakın, 5'e çıkardım. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Buradaki 3 çakma sık iğnenin tam ortasına bir tane çakma sık iğne yapalım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki 3 çakma sık iğneyi 5'e çıkaracağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane çakma sık iğne yaptım, bakın. Bir zincir çekiyorum. Kenarlardaki eklemeleri elinize göre ayarlayın. 1 ya da 2 zincir. Çok delikli olmasını istemiyorsanız bir zincir çekin. Evet, burada bir zincirimi çektim. Bir sık iğne atlıyorum ve burada kaydırmayla, 2 kaydırmayla birleştirdim. Tekrar dönüyorum. Bakın, hiç zincir çekmeden burada 5 tane çakma sık iğneyi 7'ye çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın, araya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp tekrar burada 7 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın, kenarda delikler oluyor ama çok büyük delikler değil. Yine 7 tane çakma sık iğne yaptım. Burada yine zincir çekmeyeceğim. Ve elimize göre, bakın, burada atlamadan bağlayacağım. Gerek kalmadı çünkü. 2, 3 kaydırmayla bağladım burada. Şimdi buradan 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 7 tane çakma sık iğneyi burada 5'e düşüreceğiz şimdi. Dolayısıyla şurada bir ileriden başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 çakma sık iğne yaptık. 1, 2,
3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Tam ortaya, bakın buraya, tam ortaya bir tane çakma sık iğne yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Bir tane atlayalım ve yine 5 tane çakma sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane çakma sık iğne yaptık. 1 2 zincir. 2 zincir çektim. Burada bir tane atlayıp ikincisinden bağlayacağım. 1 2 3 kaydırma ile çıktım yukarıya. Şimdi tekrar bakın şu modelleri koymaya başlayacağız bu sefer. 2 tanesi aslında bitmek üzere. Şunları koymaya başlayacağız. Şunu ve şuna başlayacağız. Hemen üzerlerine başlatmamız gerekiyor. Şimdi yine burada bir zincir çekeceğim. Tığımın üzerine alıyorum. Buradaki boşluğa bir tane çakma sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki 5 çakma sık iğneyi 3'e düşürelim. Tam ortaya şöyle 1 2 3 3'e düşürdüm. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıp şu ortadaki bir tane çakma sık iğneyi 3'e çıkaracağız şimdi. Dolayısıyla bir kenarına, bir tepesine, bir de diğer tarafa yapalım. Burası 3 olsun. Tekrar 1 2 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alıp 5 taneyi 3'e düşürüyoruz. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Burada şuradaki çekmiş olduğumuz 3 zincir var ya, buraya şimdi bir tane model koyacağız. Başladığımız gibi bir tane çakma sık iğne yapacağız. Bir zincir çektim. Bakayım. Bir tane daha çekelim. Burada yeterli olmayacak. Bir tane. Burada bir tane atlıyorum. Yine buradaki bağlamaları elinize göre ayarlayın. Bir atlayın. Belki 2 atlamanız gerekir. Belki hiç atlamamanız gerekir. Şöyle hizaya bakın. Ona göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çektim. Burada tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki bir taneyi 3'e çıkaracağız. Hemen yanına bir tane yaptım. Tepesine yapalım. Ve diğer yanına yapalım. Tekrar 1 2 3 zincir çekelim. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın şuradaki 3'ü 1'e düşüreceğiz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şu ortadaki 3'ü, bakın şuradaki 3'ü 5'e çıkaracağız arkadaşlar. Burası 1. Evet. Tığımın üzerine aldım. Ortadaki 3 taneyi 5'e çıkaracağız. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu 3 tanenin üzerine bir tane çakma sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımın üzerine alıyorum. Şurada bir tane yaptık ya, başta yaptığımız gibi.
Bunu 3 taneye çıkarıyoruz şimdi. 1, 2 ve 3. Burada 3'e çıkardım. Bir zincir, bir iki zincir çekiyorum. Siz elinizdeki ipe göre bu zincirleri ayarlayın. Evet, bağlama yerinde bir tane yine atladım. 1, 2, 3 kaydırmayla yine çıktım. Genelde 3 kaydırmayla çıktım, farkındaysanız. Şimdi burada bir zincir çekelim. Tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki 3'ü 5'e çıkaracağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burası 5 oldu bakın. Şimdi burada şunu 1 yapmıştık. Üzerine 1, 2, 3 zincir çekeceğiz. Üzerine alacağız. Şuradaki ortadaki 5'i 7'ye çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve şuraya atlıyoruz. Şuraya atlayıp 3 tanenin üzerine 5 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Bir, iki zincir çektim. Yine burada bir tane atlayıp kenara bağlayacağım. 1, 2, 3. Bakın şimdi şurası ileri gitti. Şurası geri kaldı. Dolayısıyla burada eklerken bir tane değil 2 tane atlayacağım. Bunları ayarlayın arkadaşlar. Elinize göre ayarlayın. Mesela burada 2 tane atladık ya, hala olmuyor. Bu sefer buraya gittiğimizde hiç atlamayız. Ayarlamayı yaparız 1-2 sıra sonra. Bakın çıkmaya başladı model. Şimdi bakın bir zincir çekiyorum. Buradaki 5 çakma sık iğneyi 7'ye çıkaracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya ortaya bir tane çakma sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şurası 7 idi. Buraya 5 yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane çakma sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir. Şuraya tam ortaya bir tane çakma sık iğne. 1, 2, 3 zincir çektim tekrar. Bakın
Şuradan başlayacağım. Bu 5 çakma sık iğne yine 7'ye çıkaracağız. Sondaki 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane atlıyorum yine. Burada iki taneyle bağlayacağım ki bu dengesizliği düzeltmek için arkadaşlar. Burası ileri, burası geri ya. Burada o yüzden 2 taneyle çıktım. Bunu bu şekilde elinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın gayet güzel çıkıyor. Tekrar döndüm. Burada 7 taneyi 5'e düşüreceğiz. Bir zincir çektim. Bakın 1, bazen 1, bazen 2, şeye göre, yerine göre. Bir tane atladım. 1 2 3 4 ve 5. 7 tane çakma sık iğneyi burada 5'e düşürdüm, dikkat ederseniz. Evet. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Üzerine aldım ve şuradaki bir taneyi 3'e çıkaracağız. Kenarına bir çakma sık iğne yaptım. Bir tane tepesine yapıyorum. Bir tane de kenara yaptım. Bir taneyi 3'e çıkardım bakın. Tekrar 1 2 3 zincir üzerine alalım tığımızın. Şu 5 tane çakma sık iğneyi 3'e düşüreceğim. Arkadaşlar elimi takip etseniz bile yaparsınız diye düşünüyorum. 2 3 3'e düşürdüm. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar bu bir taneyi, şuradaki bir çakma sık iğneyi 3'e çıkaracağız. 1 2 3 1 2 3 zincir çekeceğiz. Buradaki 7 taneyi 5'e düşürüyoruz. Dolayısıyla şurada 1-2 tane atlayın. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çektim. Burada bakalım, şöyle yine atlamadan battım. 1 2 ve 3 kaydırmayla çıktım. Gördünüz mü? 1 2 3 oldu. Şu anda şurayı bitirmek üzereyiz. Şurayı bitirmek üzereyiz. Evet, bu tarafa geldik. Şimdi bir zincir çekiyorum. 1 2 zincir çektim. Bu 5 tane bu 5 tane çakma sık iğne 3'e indirilecek. Üzerine 3 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şöyle göstereyim. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şurada 3 tane yaptığımız yeri 5'e çıkarıyoruz. Bir kenarına yapalım. 3 tane üzerine yapalım. 2 3 4, bir de kenara 5. Evet, şuradaki 3 taneyi 5'e çıkardık. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şu tam ortada 3 tane var, bakın. Bunu 1'e indiriyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şuradaki 3 taneyi 5'e çıkarıyoruz. 1
2 3 4 5 1 2 3. Yine buradaki 5 çakma sık iğneyi 3'e indiriyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Şöyle bir tane atlayın. 1 2 3 1 2 tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Bağlıyorum. 2 tane bağladım. Burada yine bir zincir, 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Bu 3 tanenin tam ortasına bir tane çakma sık iğne yapalım. 1 2 3 zincir çekelim. Bu 5 çakma sık iğneyi 7'ye çıkaracağız şimdi. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın şurada bir tane batmıştım ya. Karşıya yine üzerine alıyorum. Karşı tarafa geçip şöyle olacak bakın. Burası da 7 tane olacak. Bir tane yaptık. 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Buraya tam ortaya şöyle bir tane çakma sık iğne yapalım. 1 2 ya da elinize göre 3 tane, ne kadarla ulaşıyorsa buraya. Evet, bir tane atlayalım ve 1 2 kaydırmayla bağladım. Burada 3 zincir çektim. Dönerken tığımın üzerine aldım. Bakın şuraya. Görüyor musunuz? Şuraya bir çakma sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Buradaki 2 4 6 7 tane çakma sık iğneyi 5'e düşürüyorum. Dolayısıyla şu bir taneye atlayalım, üzerine 5 tane çakma sık iğne yapalım. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 zincir çektim. Şuraya, şuradayız. Bakın şuraya. Yine üzerine alalım. Tam ortaya bir tane çakma sık iğne yapalım. 1 2 3 zincir çektik. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Şu 7'nin üzerine tekrar bir tane atlıyorum. 5 tane çakma sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 tekrar üzerine aldım. Buraya bakın, buradaki boşluğun üzerine bir tane çakma sık iğne yapacağız. 1 2 3 zincir çektim tekrar.
3 zincir çektim. Yine şu karşıda, şu an yine atlama yapmadım bakın. Elime göre ayarlıyorum onları. 2 kaydırma yaptım bu taraf çünkü fazla gidiyor. Burada 3 yaptım, burada 2. Onu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar dönüyoruz. 2 kaydırmayla çıktık. 3 zincir çekeceğim sıkı bir şekilde. 1 2 3, üzerine alıyorum, yanına bir tane yaptım, ortaya bir tane, diğer yanına bir tane. Bir taneyi 3'e çıkaracağız yine burada. 1 2 3 zincir çektim, üzerine aldım. Tam ortasına bakın, bir tane atlayarak batıyorum. 3 tane 5 tane çakma sık iğneyi 3'e çıkarıyoruz. Tekrar 1 2 3 tane yaptım. Tam şu ortaya bakın, bir tane daha kuruyorduk. Bu biri yine 3'e çıkarıyoruz. 1 2 3, tekrar 1 2 3 zincir çektim, üzerine aldım. Şu 5 tanenin üzerine 3 tane koyacağız. Dolayısıyla bir tane atlayalım. 1 2 ve 3. 1 2 3 tane zincir çektim. Burada şurada bir tane yapmıştık ya, yine bunu 3'e çıkaracağız. 1 2 3 3 tane yaptım. 1 2 3 tane zincirle tekrar bu tarafa geldim. Yine atlamadan bağladım bakın. 1 2 3. Evet, model hemen hemen çıktı, farkındaysanız. Şu kaldı ve diğerleri de yarım, ama ben tamamını göstereceğim zaten. Yine burada kenarları, benim ipim ince, 3 tane yaparsanız çok delikli olacaktır. Diğer kalan iplerle ikişer tane yapın arkadaşlar, siz o şekilde ayarlayın. 3 tane yine ben burada da 2 çekeyim. Çok da delik olmasını istemiyorum kenar tarafların. Evet, dönüyorum. Dönerken burada 1 2 zincir çektim. Üzerine alıyorum. Burada 3'ü 5'e çıkaracağız. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5'e çıkardık. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Bu 3 tanenin ortasına bir tane çakma sık iğne yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Şuradaki 3'ün 1 2 3 4 ve 5. 3'ü 5'e çıkardık bakın. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki 3'ü 1'e indirdik. 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki 3'ü yine, kenardaki 3 taneyi 5'e çıkaracağız. 1 2 3
4 ve 5. 5 tane yaptık. Şimdi burada 1 2 zincir çekiyorum. Bir tane burada, evet, atlamam gerekiyor. Bir tane atladım kenarda. 1 2. Bir zincir çektim tekrar dönerken. Bu 5 taneye 7 taneye çıkarıyorum, bakın. Hemen kenarından 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane yaptık. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Buraya atlayacağız. Bu 5'i 7'ye çıkaracağız. Kenarına. Burada böyle boşluk oluşacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 tane zincir çektim. Yine bak, buraya atlayacağız. Burayı çakma sık iğne ile buraya 7 tane çakma sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane çakma sık iğne yaptım. 1 2 ya da evet, 1 2 zincir çektim. Buraya yine atlama yapmadım. Son 3-4 tanesinde atlama yapmadım. Evet, 3 kaydırmayla çıktım. Şimdi 1 2 zincir çekeceğim burada. Tığımın üzerine aldım. Buradaki 7 tane, bakın, çakma sık iğneyi 5'e düşüreceğiz. Bir tane atlıyorum. Burada 7 taneyi 5'e düşürmek için her defasında öyle yapacağız. Bir tane atlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir 2 3 zincir çektim. Buraya yine bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Buradaki 7'yi 5'e düşüreceğiz. Dolayısıyla üzerine alıp üzerine 5 tane çakma sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Bakın, 5'e düşürdüm. 1 2 3. Tığım üzerine alıyorum. Bir tane çakma sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Yine buradaki 7'yi 5'e düşüreceğiz.
1 2 3 4 ve 5. 1 2 zincir çektim. Burada yine atlama yapmadan bağlayacağım. 2 3 kaydırma ile çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bu 5 tane çakma sık iğneyi yine 3'e düşüreceğiz. 1 2 3 1 2 3 zincir çektik. Tığımın üzerine alıyorum. Tam ortaya yine bir tane üstüne, bir tane de yanına. Evet. Biri 3'e çıkardım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şu 5 çakma sık iğne yine 3'e düşürüyoruz. 1 2 3 tane yaptım bakın. 1 2 3 zincir çektim. Şu biri 3'e çıkaracağız. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuradaki 5'i 3'e indireceğiz bu sefer. 1 2 3 1 2. Evet, 2 zincir çektim. Şimdi direkt şuraya bağlarsam kastıracak arkadaşlar. Buraları ayarlayabilirsiniz bu şekilde. 2 taneden sonra şuraya batacağım ben. Buraya bir çakma sık iğne yapacağım. Şöyle şuraya 2 tane daha çekeceğim. Ondan sonra şuraya atlamadan batıyorum. 3 tane kaydırmayla yine çıktım. Yine burada dönerken 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu biraz önce battığım teki 3'e çıkarıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Şuradaki 3'ün üzerine bir tane çakma sık iğne. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu 3'ü 5'e çıkaracağız. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki 3'ün ortasına bir tane çakma sık iğne. 1 2 3 tekrar 3'ü 5'e çıkaralım yine. İki, 3 4 ve 5. 1 2 3 zincir çektim. Evet, buradaki 3'ü de yine 3 zincir çektim. Buradaki 3'ün ortasına bir tane çakma sık iğne yaptım. Yine burada 1 2 3 yapalım.
Tığımızın üzerine alıp şuraya bir batalım. Burada bir genişletme yaptım. Bakın son 2 sıraya girdik zaten. Burada bir genişletme yaptım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Evet, bakın 3 kaydırmayla buraya çıktım arkadaşlar. Şurada dikkat ederseniz iki taraftan da bir artırma yaptım aslında. Şu giriş kısmını biraz daha genişletmek için 1, 2, 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Burada yine bu bir taneyi 3'e çıkaracağım. Bakın. 1, 2 ve 3. 3 tane çakma sık iğne yaptım. Bakın buraya. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şurayı atlıyoruz. Şuraya geçiyoruz. Buradaki 5 çakma sık iğneyi 7'ye çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7'ye çıkardım. 1, 2, 3. Şuraya 3 zincirle atlıyoruz. Tekrar diğer taraftakini 7'ye çıkarıyoruz. Bakın ortası böyle olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şurayı atlayıp şuradaki 3 taneyi 5'e çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2 zincir çektim. Burada yine 2 zincir çekiyorum. Yine atlamadan bağladım. 1, 2, 2 kaydırmayla bağladım. Bakın bu 2 3 tekrar söylüyorum. Şu kenarlara göre ayarlıyorum. Şimdi ne kaldı? Bakın. Şuradayız. Şu an 7. Model kısmı bitti. Tek şurada bir sıra sık iğne gidip geldim. Bir diş gözüküyor zaten bakın. Şimdi şöyle bakarsanız bakın şuralar sonradan ekleme yaptığım yerler biraz daha açılsın düşüncesiyle 1 2 3 tane ortada var. 1 2 3 var. Evet, en son 1 2 3 tane var. 1 2 3 1 2 yarım var. Tamamdır. Şimdi burada yapmış olduğumuz modelin üzerine elimize göre sık iğnelerle dolduralım. Çok sıkı yapmayın. Çok hafiften geniş olacak. Çünkü arka tarafları yaptığımız zaman zaten birazcık çekiyor. Ayak girsin buradan. Ona göre ayarlayın. Elinize göre sık iğnelerle doldurun.
Evet, şimdi dönüp tekrar sık iğnelerle karşı tarafa kadar gidelim. Evet, biraz fazla yaptım galiba. Şurada bir tane keseyim. Şuraya kadar geleceğim. Evet, buraya 2 sırada sık iğne yaptık. Modelden sonra bakın modelimiz şöyle göstereyim. Bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi arka tarafı yapacağız. Arka taraf kolay artık. Evet arkadaşlar, bakın şuradaki ilmekleri ben saydım. 39. 39-40 diyeyim size. Şimdi ön kısım bu şekilde bitti. Burada ipimi kestim. Topukta tam ortayı bulalım arkadaşlar. Şurası tam ortası desek. Şöyle sola doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sayalım. Ve buradan tam karşısına kadar sık iğne örerek ilerleyelim. Şu ipi de araya alalım. Tam şuraya kadar örelim. Evet, tam karşısına kadar bakın sık iğne yaptım. Şimdi buradan tekrar dönüyoruz. Nasıl döndük? Çakma sık iğne yaparak döndük. Dönerken birinciye atlayalım. Çakma sık iğnelerle ilerleyelim yine. İsterseniz bu arka tarafı yine aynı şu gösterdiğim yöntemle sarma da yapabilirsiniz. Bence çok güzel olur. Evet, buraya kadar geldim. Tekrar dibine de bakın. İlk döndüğüm yere de çakma sık iğne yapıyorum. Bundan sonra 5 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilerledik bakın öne doğru. Şimdi tekrar dönerken sık iğne ile döndüm. Bir tane atlıyorum ve sık iğne yaparak ilerliyoruz. Evet, bakın bu tarafa kadar geldik. Burada yine şuradan inerken çakma sık iğne ile inelim. Normal sık iğne ile geldik ama inerken şurada eğimi azaltmak için çakma sık iğne ile geldim. Bundan sonra 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ile yine bakın öne doğru ilerledim. Dönüyorum, dönüyorum. Birinciyi burada atlıyorum. İkinciden çakma sık iğnelerle örmeye devam ediyorum. Şimdi arka tarafta yapacağımız şey bu. Çok fazla göstermeye gerek yok. Bakın kaç kere de
ön tarafa dayanmışız. Hemen bir onu söyleyeyim size. Şurası ilk yaptığımız yer. Şurası birinci 5, 2, 3, 4. Yani şu ilk yaptığımız yerden sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci de buraya dayanmış olacağız arkadaşlar. Onu bir yapalım, gelelim. İsterseniz siz 1-2 dakika ilerisini izleyin, sonra devam edin. Evet arkadaşlar, bakın buraya dayandı. Buraya dayandığında kaç kez, bakın 5-5 ilerledim. 1, 2, 3, 4. İlk yaptığımla birlikte 5. Toplamda buraya dayandığında arka tarafta 1, 2, 3, 4 diş oldu. Şu kenarını artık buraya bağlamaya başlayacağız. 2 tane kaydırmayla bağlayalım. 1, 2. Dönüyoruz. Birinciyi atlıyoruz. İkinciden örmeye devam ediyoruz. İçten giderken hep sık iğne yapıyoruz bu şekilde. Dıştan gelirken çakma sık iğne ile geliyoruz. Yine arkadaşlar bakın bu tarafa geldiğimizde de tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Bakın başladığımız yerden itibaren saydığımız zaman 5. Burada yine kenarda 2 kaydırmayla bağlıyoruz. 1, 2. Tekrar dönerken birinciyi atlıyoruz. İkinciden örmeye devam ediyoruz. Bakın şuralardaki dönüşlerde tekrar örüp de dönerken hani bir tane dibine battığımız zaman artırmış gibi oluyoruz ya. Dönerken onu tekrar keserek üstünden gidin. Şu inişlerde çakma sık iğne ile inin dedim ya, aradaki boşluk kalmasın dediğim yerde. Oranın tam üstünden dönerken baktınız böyle bol oldu. O zaman bir tanesini atlayın, kesin, ondan sonra dönün. Elinize göre ayarlayın. Gerek kalmaya da bilir. Evet, bu şekilde kaç sıra yükselteceğiz? Hemen onu göstereyim. Kenarlardan böyle ikişer kaydırmayla bağlayarak toplamda bakın arka taraftan şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam 8 diş olacak toplamda alttan saydığımızda. Şu kenara bakın. 1, 2, 3, 4 diş. Evet, 1, 2, 3, 4 diş. Toplam biz arka tarafa bakalım. Ölçümüz orası olsun. 1, 2, 3, 4 tane. Bunun üzerine 4 diş daha, yani 8 sıra daha örelim ve gelelim arkadaşlar. Ondan sonra kaydırma yapıp üzerine ters sık iğne yaparak ayakkabımızı bitireceğiz. Evet bakın arka kısmını ben bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam 8 diş. Aşağıdan itibaren 16 sıra yaptık. Ve buraya bağladık. En son. Şu kenarlar 1, 2, 3, 4 diş oldu. Şu an ne yapacağız? Şu anda her birisinden kaydırma yapacağız. Eğer ayakkabınız geniş olduysa, bol olduysa bu kaydırmayı birazcık sıkarsanız toparlar. Çok fazla sıkarsanız ayağınızı keser. Eğer herhangi bir bolluk, genişlik yoksa normal şekilde şu an benim yaptığım gibi kaydırmaları yapın arkadaşlar. Komple başlamış olduğum yere kadar döne döne kaydırma yapacağım. Ve kaydırmanın üzerine de ters sık iğnemizi yapacağız. Ayakkabımız bitmiş olacak. Başladığım yere kadar
kaydırma yaptım, geldim. Şimdi şurada bağlama yapalım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Buradan itibaren tekrar kaydırmayı da içine alarak ters sık iğne yaptım. Bakın. Yan yana tamamına batalım. Atlama yapmadan. Evet, tüm çevresini böyle ters sık iğne ile çevreleyeceğiz. Ön tarafta dahil. Ön kısmı da dahil tamamını ters sık iğne ile çevirdim. Şurada ipi koparıyorum artık. Evet arkadaşlar, ayakkabımız bitti. Son derece şık, son derece güzel bir ayakkabı ortaya çıkardık. Şu an benim kullandığım ip ayakta çok rahat ama bu şekilde ayak girmediği zaman modeli çok fazla göstermeyen bir ip. Siz eğer elinizde bu yoksa tavsiye ettiğim ipler filoş ipi 2 kat yaptığınızda veyahut da nako pırlantayı kullandığınızda biraz daha tok, biraz daha böyle örnek kendisini gösterecektir. Yalnız bu ipte de arkadaşlar ayak içerisine girdiği zaman rahatlıkla ayağı saran böyle hani likralı gibi, lastik gibi bir ip düşünün. Çok güzel gözüküyor. Zaten videonun başında slaytta da ayaktaki fotoğraflarını gördünüz. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.